Evet, New York gezimiz başlıyor. Bir hafta New York'tayız. Yorucu bir 10 saatlik yolculuktan sonra ilk gün öğlen 12 gibi gelmemize rağmen çok bir video çekemedim. Çünkü yorucu bir pasaport kontrolü ve sonrasında kiraladığımız konuta gidiş bayağı yorucuydu. Şimdi ikinci gün sabahındayız. Liberty, buranın en önemli bagelcısı. Orada kahvaltı yapıp sonrasında yoğun bir gün programıyla seyahatimize başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bir New Yorklu bagel yemeden güne başlamıyor. Burada ama her yerde, her köşe başında bir sürü bagel dükkanı var ama burası en popülerlerinden, en kaliteli olanlardan bir tanesine geldik. Liberty Shop. Buranın New York civarında toplamda 5-6 tane sanırım şubesi var ama biz yine onun da en ilk orijinal olanına geldik. Midtown diye geçen şubesine geldik. Zaten kapıdaki sıradan hemen hissediliyordu. Yani sokakta neredeyse insan yok buraya yürüyene kadar. Ama dükkanın önüne geldiğimizde upuzun bir kuyrukla karşılaştık. Şu anda bu kuyruğu yenmek üzereyiz. Siparişimizi vereceğiz. Bir sürü ekmek alternatifi var. Bir sürü krem peynir alternatifi var. Kendilerinin yaptıkları böyle sandviç alternatifleri, karışımlar var. Ya da siz tek tek kendiniz söyleyerek seçebiliyorsunuz. Bakalım, deneyeceğiz. Central Park'a gitmeden önce Christoph Kolomb anıtının olduğu meydanda Deutsche Bank Central diye bir AVM var. Onun en alt katında da Whole Food Market diye bir market var. Central Park'a girmeden buradan piknik yapmak için bir şeyler alıp Central Park'ta bir ara öğün yapabilirsiniz. Burası sadece bir market gibi değil, aynı zamanda böyle salat bar, sıcak yemekler, sıcak çorba vesaire de var. Onları da paket olarak alıp Central Park'a götürebilirsiniz. Evet, Central Park'tayız. Keşke hava biraz daha sıcak olsaydı. Mart sonu olmasına rağmen. Dün tişörtle dolaşıyorduk. 24 dereceydi. Bugün 10 dereceye düştü birden. Sıcaklıklar New York'ta çok dalgalı. Yani birden 10 derece düşüp 10 derece yükselebiliyor. Hissedilen sıcaklık da çok daha düşük olabiliyor. Özellikle gün battıktan sonra. O nedenle tedbirli olmanızda fayda var. Bu mevsimlerde gelirseniz 15 derece olmasına rağmen hissedilen 4-5 derece olabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Şu an arkamızda Grand Central Terminal'i görüyorsunuz ve onun da üstünde gözüken bina Chrysler binası. Chrysler binası 1930'da yapımı tamamlanmış. Yapıldığında bir kısa süreliğine dünyanın en uzun binası olmuş. Ama sonra 1931'de zaten Empire State tamamlandığında Empire State ondan daha uzun olduğundan en uzun bina oluyor. Ki şu an biliyorsunuz ki Empire State de New York'taki bile en yüksek bina değil aslında. Chrysler binasıyla Empire State de birbirine çok benziyor ama Chrysler binasının en tepesinde daha böyle gümüş detaylar, gümüş bir kule görünümü var. Onunla ayrıştırabiliyorsunuz. Yine Grand Central Terminal'in de karşısında One Vanderbilt binasını görüyorsunuz. O binanın üstünde de bir gözlem kulesi var. Summit var orada. New York'ta aslında en önemli 4 tane gözlem kulesi olarak bir Empire State'i sayabiliriz. Sonrasında Top of the Rock var. Edge ve yine bu Summit en önemlilerinden. Bir tanesi ya da 2 tanesini seçip gitmeniz yeterli olacaktır. Sonuçta görüntü çok benzer. Evet, ilk defa 1871 yılında inşa edilen Grand Central Station'dayız. Burası New York'un ikonik yapılarından bir tanesi. Bir aktarma merkezi olması dolayısıyla günde 750 bin kişi ziyaret ediyor burayı. Ama aynı zamanda lüks restoranlarıyla, alışveriş yerleriyle ve hatta burada bakın buranın bir katı aynı zamanda Apple Store olması dolayısıyla turistler için de çok önemli bir ziyaret noktası. Tavanda bir yıldız haritası bulunuyor. Hatta ilk yapıldığında burada yıldızları ters yerleştirmişler. Sonrasında 1950'lerde Soğuk Savaş yıllarında nükleer silah tehdidine karşı burayı bir sığınak olarak da düşünmüş Amerika. Grand Central Station gerçekten mimarisiyle böyle geniş bir tavan olmasına rağmen ortada hiçbir kolon olmaması ve sade, zarif bir bina. Gerçekten içerisinde hiç gözü yoran bir detay yok. Orta alanı gayet temiz ve nezih kullanmışlar. Yani bizim Türkiye'de olsa buraya birkaç kafe, dükkan açılırdı. Gerçekten görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ve burası birçok Hollywood filmine de ev sahipliği yapmış. New York'a ilk geliş noktası olarak nasıl ki Haydarpaşa'da Seni Yeneceğim İstanbul diye bir sahneyle başlardı. Burası da birçok filme ev sahipliği yapmış bir merkez.
New York'un büyülü meydanı Times Meydanı'ndayız. Burası gece bir başka güzel ama hayal ettiğim gibi çıkmadığını söyleyebilirim. Ben burayı daha büyük bir meydan olarak hayal ediyordum. Ama çok küçük aslında Taksim Meydanı'nın LED ekranlı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ve en büyük problem insanlar dip dibe, sürekli fotoğrafınızı çekmek isteyen insanlar. Mesela meydanın yarısını bir tane 360 derece dönen fotoğraf standı kaplıyor. Bunu kiralayıp burada stand açabilmiş adamlar. Aynı şekilde sokak fotoğrafçıları, maskotlar, çizgi film karakterleri, birlikte fotoğraf çektirmeyi teklif eden insanlar ve her milletten insanlarla tam bir keşmekeş, tam bir kaos ama hiçbirinin bu meydanın büyülü atmosferini bozmaya gücü yetmiyor. New York demek aslında Broadway demek ve aynı zamanda müzikal demek. Eğer buraya gelmişken bir de müzikal izleyelim derseniz ama tabii ki Broadway'de bir müzikalde gerçekten bilet almak çok pahalı olduğundan daha ucuz nasıl alabiliriz diye düşünüyorsanız bunun en güvenilir yolu Tickets üzerinden almak. TKTS diye bir uygulaması var. Uygulama üzerinden hem bazen bilet alma şansınız oluyor hem de en azından hangi gün uygulamada o gün ya da sonraki gün olacak olan yani tarihi yaklaşmış olan oyunlar için daha indirimli biletler oluyor. %60, %70'e kadar indirimli olabiliyor. Böyle olduğunda gayet uygun bir fiyata alabiliyorsunuz bu biletleri. Times Square'de zaten TKTS'in kendi Tickets'ın kendi yeri var. Oraya gidip biletlerinizi alabiliyorsunuz. En fazla bilet pazar günü oluyor. O yüzden pazar günü orada daha fazla sıra var. Ama hafta içi de gittiğinizde yine oyunlar için bilet bulma şansınız var. Evet, New York'ta yeni bir gün başlıyor. Bugün outlet günü. Akşama kadar outlet'e ayırdık. Şimdi de araba kiralamaya gidiyoruz. Normalde bir seyahatimiz boyunca araba kiralamadık. Çünkü Manhattan bölgesine girmek zaten problem. Araba park etmek problem. Araba evin önünde yatacaktı bir hafta boyunca. Bugün sadece günübirlik kiralayacağız. Mahallemizde bir kiralama ofisi var. Günlük 50-60 dolar gibi fiyatlarla kiralayabiliyorsunuz. Uber'e binip gitsek çok daha fazla, 100 dolar belki tutabilir. Çünkü gideceğimiz outlet biraz uzakta, periferde kalıyor. Hangi outlet'e gidiyoruz? Woodbury Outlet'e gidiyoruz. Bu outlet genelde bütün YouTube videolarında vesaire önerilen, buradaki insanların da önerdiği bir outlet. Bakalım gerçekten videolardaki gibi ucuz mu? Hep birlikte göreceğiz. Evet, outlet'teyiz. Öncelikle valiz alarak başladık. Burada gelenek böyle. İnsanlar genelde buraya gelirken kıyafet falan çok getirmiyorlar. Burada önce valiz alıp alışveriş yapıp valizini dolduruyorlar. Ve burada valizleriyle gezen birçok insan görebilirsiniz. Birçoğu da Türk zaten. Biz de alışverişimize valiz alarak başladık. Fiyatlara gelince avantajlı fiyatlar var. Yok değil ama dolaşmak ve araştırmak lazım biraz. Yeni doğan zıbını 4 tanesi %80 indirimle 6 dolara geliyor. Teki 1,5 dolar. 1,5 dolar 60 lira. Evet, New York'ta bir akşam. Aslında bugün outlet günüydü. Outlet hakkında Zeynep'in düşüncelerini alalım. Muhtemelen Black Friday gibi özel bir günde gidilseydi daha fazla indirim görebilirdik ama beklediğim kadar bir indirim yoktu. Vergi iadesi yok öncelikle. O zaten çok büyük bir eksi. Vergiyi ödüyorsunuz. Üstüne bir de hani ürünlerde hani baktığınızda işte %30, %40 gibi hani normal bir AVM'de zaten indirim olduğunda yakalayabildiğiniz fiyatlar vardı. Sadece bazı şeylerde gerçekten çocuk ürünlerinde mesela kıyafetlerinde çok fazla indirim vardı. Bizim için özellikle önemli bir konuydu. Ama onun dışında parça parça yakalamanız gereken işte bir dükkandaki bir tane bir şey daha uygun diyebiliriz. Amerikan markalarını tabii ki buradan almak daha mantıklı. Ama onun dışında hani Longchamp olsun, diğer markalar olsun böyle işte Fransız, İtalyan, İspanyol falan markalarını buradan almanın hiçbir manası yok. Akşam yemeği için yine New York'un meşhur mekanlarından biri Los Tacos'a gidiyoruz. Los Tacos numero 1. Times Meydanı'nın oradaki Los Tacos'a doğru yürüyoruz. Evet, takolarımızı aldık. Şimdi bir tanesini etli aldık, 2 tanesini tavuklu olarak aldık. Burada tortillasını unlu ya da mısır unlu olarak tercih edebiliyorsunuz. Sonrasında üstüne neler koymanızı istediğinizi soruyorlar. İşte salsa koyuyor, guacamole sosu koyuyor, soğan ve sanırım maydanoz koyuyor. Ben her şeyi koydurdum. Sonrasında da lime sıkıp bunu yiyorsunuz. Bir de horchata aldık. Bu Meksika'nın ünlü bir içeceğiymiş. Deneyeceğiz. Evet, Los Tacos'tan çıktık. Horchata diye bir içecekleri var. Aslında pirinç, şeker, su ve tarçın karışımı bir şeymiş. Tarçın dökülmüş bir sütlaçı sıvı hale getirdiğiniz gibi düşünün. Boza'nın daha şekerli versiyonu. Gayet güzel. Los Tacos'a gelseniz bunu da denemenizi tavsiye ederim. Evet, New York'ta yeni bir sabah. New York sabahı bagel demek. Bu sefer başka bir bagelciye gidiyoruz. Yerine yine çok yakın. Liberty iyilerden bir tanesi. Şimdi de Best Bagel'a gidiyoruz.
Yorumlarda gerçekten beslendiği kadar var diyorlar. Göreceğiz. Ve saat şu an çok erken, saat 6. Hala sirkadiyen ritmimiz tam oturmadı. Türkiye saatiyle hep 7-8 gibi kalktığımız için yani burada gece 3'te 4'te insanın uykusu kaçıyor. Sabahı zor ediyorsun çoğu zaman. Dolayısıyla biz de güne erken başlamak istedik. Şimdi bir de Best Bagel'ı deneyeceğiz. Allah'tan bagelcılar 6'da açılıyor hafta içi. Bunda somon var. Tam tahıllı, üzerinde everything olan bagel aldık. Taze soğanlı, krem peynir, avokado ve domates var. Bu da Mustafa'nınki 2 tane yumurta var, avokado ve bu sefer de kuru domates ve krem peynir koyduk. Şimdi burası daha böyle kullanıcı dostu bir paketleme yapıyor. Gayet temiz. Dışında böyle hem folyoyu kağıda sarmış tekrar. Bagel'ı kesmiş. Sonra her kestiği parçayı da tutacak şekilde ayrıca sarmış. Evet. Liberty böyle değildi. O salaş böyle direkt eline veriyor. Nasıl yersen ye modunda. Evet, bugün Gökdelenler Günü. New York'ta yapılması gereken en temel şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Hem şehrin manzarasını izlemek hem de gün batımını seyretmek. Bu doğrultuda birçok seyir noktası var. Ama bunların en meşhuru bir zaten Empire State. Allah'ın emri oraya çıkmak. 2 Top of the Rock. Biz sabahtan şimdi Empire State'e gidiyoruz. Gün batımında da Top of the Rock'tan gün batımını seyredeceğiz. Detayları nasıl girilir, bileti nereden aldık size hepsini anlatacağım. Birazdan buraya çıkıyoruz. Normalde burada manuel olarak da bilet alınabiliyor ama biz Stipes aldık. C3 versiyonunu aldık Stipes'in. Farklı formları var. C3, C5 gibi. C3'te 3 tane aktivite seçiyorsunuz. Biz bir tanesini Empire State, bir tanesini Top of Rock, diğerini ne seçtik? Circle Line Sightseeing Tour. Yani feribotla gezineceğiz. Yani hesapladığımızda ne kadar avantajlıydı C3? $30-40 arası daha avantajlı. Yani şöyle oluyor, eğer Empire State ile Top of the Rock'a gitmek niyetiniz varsa zaten o ikisine bu parayı veriyorsunuz. $109 gibi bir şey veriyorsunuz zaten. Yani Sightseeing Tour yanında Hediye bedava gibi kalmış olmuş oluyor. oldu. Aynen. Girerken havaalanına girer gibi X-ray'den geçiyorsunuz. Tam şuradaki gazete satan çocuğu görüyorsunuz. O tarihlerdeymiş gibi. Evet, 1930 yılında başlanıyor ve o döneme göre müthiş mimari bir yapı. Ve 13 ayda tamamlanmış olması gerçekten efsane. Burada da gerçek inşaattan bir enstantane yapmışlar. Sanki dışarıda işçiler hala çalışıyorlarmış gibi. Evet, 1 Mayıs 1931'de açılmış burası. Burada da ilk açanların izlem yapmasını görüyorsunuz. Ve o günlerde Empire State'ten baktığımızda New York bu şekilde görünüyor. Asansörden çıktığınızda kulağınız basınç oluyor. O kadar hızlı çıktığınız için ve çıktığınızda sizi böyle güzel bir manzara karşılıyor. Şimdi 86. kata çıkmak için 20 dakika asansör sırası var dedi güvenlik, ama isteyen 6 kat merdivenden çıkabilir dedi. Biz de merdivenden çıkmayı tercih ettik. İnşallah hatalı bir karar vermemişizdir. ...84. Devam. Güvenlik Zeynep'in hamile olduğunu görünce "O Superwoman" diye bağırdı. Şu karşıda gördüğünüz balkon gibi çıkıntısı olan yerde H diye geçiyor. Bir başka gözetleme kulesi. Orayı da imkanı olanlar tercih edebilir gözetleme açısından. Evet, karşıda Brooklyn Köprüsü'nü görüyorsunuz. Biraz daha kafamızı çevirdiğimizde de Özgürlük Anıtı
ve Özgürlük Adası bizleri karşılıyor. Evet, biz şuradayız. Normalde şu kısmı da çıkabiliyorsunuz ama burası ekstra ücrete tabi. Bu kısma çıkmak çoğunlukla bence yeterli. Empire State'ten çıkınca hemen yanında Koreatown var. Zeynep tabelaları okuyabiliyor ama ne dediğini henüz anlayamıyoruz. İnşallah bir yıl daha ders alırsa bu sefer anlamaya başlayacağız. Ya okuyayım ama size birazcık. Mesela şurada Han E Won yazıyor. Ne demek? Bilmiyorum. Şu anda Madison Square Park'ta bulunuyoruz. Hemen şu arkamızdaki cadde Madison Avenue'ydu. O yüzden burası adını oradan alıyor. Buranın da çaprazında hemen baktığınız zaman Flatiron Building gözüküyor. Bayağı Flatiron ütü yani gerçekten. Ütü şeklinde yapmışlar binayı. Değişik bir mimarisi var. High Line'a doğru gidiyoruz. Eski bir tren yolunu şimdi yürüyüş parkuru yapmışlar. Orası da görülmesi gereken güzel rotalardan bir tanesi. Evet, High Line'dayız. Burası normalde 1930'lu yıllarda tarım ürünleri, hayvancılık ürünlerinin taşınması için kullanılan bir demir yoluymuş. Ancak sonrasında karayolunun daha kullanılır ve popüler olması dolayısıyla kullanılmaz hale gelmiş ve kaderine terk edilmiş. 1990'lı yıllarda yıkılması gündeme gelmiş ama burası için halk örgütlenmiş. Buranın tekrar kazandırılması için, yıkılmaması için ve 2000'li yıllarda da New York Belediyesi burayı böyle turistik bir güzergah haline çevirmiş. Böyle yürüyüş yolu ve şehrin bazı yerlerini görebildiğiniz gözlem noktalarıyla güzel ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu arkamda gördüğünüz ikonik yapının ismi Westell. Hudson Yards alışveriş merkezinin yanında bulunuyor. Aynı zamanda da High Line yürüyüş yolunun yanında bulunan bir yapı. 2019 yılında yapılmış. Merdivenlerden oluşan devasa bir heykel gibi de düşünebilirsiniz. Yani ortası boş çünkü ama hem çok ikonik bir yapı, insanlar önünde fotoğraf çektiriyorlar hem de bütün Manhattan'ı izleyebileceğiniz bir seyir alanı aynı zamanda. Ancak burada yukarıdan atlama vakalarının görülmesi üzerine şu an ziyaretçiye kapatılmış durumda. Sadece bazı yerleri örgülerle kapatmışlar. Kısıtlı bir alana insanların girmesine izin veriyorlar. Önemli bir kısmına şu an ziyaretçi girişi yasak durumda. High Line'ın bitiş noktasına yakın Chelsea Market diye bir yer var. Burada birçok yeme mekanını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Los Tacos gibi zincir yemek yerlerinin de bir şubesi burada bulunabiliyor. Bayağı bir alternatif bulunan yemek noktası olarak gidilecekler listenize ekleyebilirsiniz. High Line ve Chelsea Market'ten sonra Little Island'a geldik. Burası Hudson Nehri'ni görüntüleyebileceğiniz, aynı zamanda Manhattan manzarasını da içeren çok güzel bir park. Özellikle gün batımında da çok daha güzel oluyor. Fotoğraflardan gördüm. Biz gün batımında bugün başka yerde olduğumuz için gün ortasında geldik. New York manzaralarını ayırdığımız günün ikinci noktasındayız. Top of the Rock'ta gün batımını izleyeceğiz. Biz 17:50 randevusu aldık. Bu şekilde önce burada sıraya giriyorsunuz kapının önünde. Yine 3 girişlik City Pass'te burayı satın aldık. Sabah Empire State'e girdik. Şimdi de gün batımında Top of the Rock'ta manzarayı izleyeceğiz. Biz şu ortadaki binaya çıkıyoruz. Yandaki binalar da Rockefeller'ların binaları. Burası bir kompleks, böyle binalardan oluşan bir ada. Top of the Rock'ın seyir manzarası Empire State'e göre çok daha güzel. Burada Central Park'ı direkt görebiliyorsunuz. Ayrıca arkada gün batımı çok güzel bir seyir zevki sunuyor. Burada bir de biliyorsunuz meşhur bir görsel var. 10 tane işçi böyle bir tane çelik konstrüksiyonun üstünde. Burası yapılırken çekilmiş tarihi bir görsel. Burada aynı zamanda beam dedikleri mekanizmayla bu şekilde sizi yükseltiyorlar. Yani bizim olduğumuz kata kadar yükseltiyorlar ama arkası uçurum gibi görünüyor ve ön taraftan profesyonel bir fotoğraf çekiyorlar. Bu da güzel bir hatıra olarak denenebilir.
Top of the Rock'tan Empire State'i görebiliyorsunuz. Hatta şöyle diyorlar, Empire State'ten bütün New York'u izlersiniz ama Top of the Rock'tan hem Empire State'i hem de tüm New York'u görebilirsiniz. Top of the Rock'ta gün batımı izleme kalabalığı. Herkes birbirini eziyor. 2 saat önceden gelip yer tutanlar var ama o kadar da yapmadığınız zaman da işte yine de izliyorsunuz sonuçta. 2. sırada oluyorsunuz. Evet, New York'ta yeni bir gün başlıyor. Kahvaltı için Boobies restorana gidiyoruz. Rezervasyon bulmak zor. Dün bir tane rezervasyon açıldı ansızın sabah 8 için. Onu yakaladık. Burası Amerika'nın en iyi pankeklerini yapan yer olduğunu söylüyorlar. Evet, şunu diyeyim, sabah 8 ile 12 arasındaki rezervasyonlar bir ay boyunca dolu. Yani böyle eğer gelecekseniz önden yapmanızı öneririm. Yoksa da hani saat 2'de 3'te de biz gideriz o restorana derseniz hani öğle yemeği alternatifleri de var da hani biz pankek yemek istediğimiz için sabah gitmek istemiştik. Onun dışında yine böyle kendi uygulaması üzerinden Yelp diye bir tane uygulamaya yönlendiriyor sizi. Oradan yenileyerek hani açıldığında alabilirsiniz. Son gün tabii insanlar iptal edebildiği için o gün bulmak daha kolay olabiliyor. İlk söylediğimiz normal avokado tost ve omlet o kadar doyurucuydu ve porsiyon o kadar büyüktü ki pankek yemeye yer kalmadı. Menüde normalde üçlü bir pankek var ama istenildiği takdirde tek bir de yapabiliyorlar. Bu da aklınızda olsun. Gerçekten hani fiyatı bir tık yüksek ama verdiğiniz paraya değiyor bu restoranda kahvaltı yapmak. Evet, şu an Dünya Ticaret Merkezi'ndeyiz. Dünyanın ekonomisine yön veren gökdelenler bunlar. İşte içinde borsa ve en ünlü ekonomi şirketleri bulunuyor. Aynı zamanda 11 Eylül saldırısında yıkılan ikiz kulelerde bu kompleksin 2 gökdeleniydi. Şimdi yerinde bir anıt var. O anıtı görmeye gidiyoruz. Yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin içerisinde Oculus isimli bir hem alışveriş merkezi hem de PET adı verilen bir tren hattının aktarma merkezi bulunuyor. İlanlar Airbnb'de kalacak olursanız orada çok görürsünüz. PET'e işte 10 dakika, PET'e 15 dakika diye çok ilan var. İşte o PET buradan kalkıyor. Bu Oculus denilen yapı özel bir mimariye sahip. Tasarımı yükselen bir kuşun kanadını andıracak şekilde yapılmış. 11 Eylül saldırılarına bir cevap olarak. Yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan kompleksin bir parçası da bu One World Trade Center ismindeki yeni gökdelen. Tasarımı da ikonik bir yapıya sahip ve New York silüetinde önemli bir yer tutuyor. Evet, dünya tarihini etkileyen önemli olaylardan bir tanesi 11 Eylül saldırısı. Şimdi bu yıkılan ikiz kulelerin yerinde devasa bir sonsuzluk havuzu bulunuyor. Etrafında vefat eden 3000 kişinin isimlerinin yazdığı ve suyun aşağı sonsuzluğa doğru aktığı geniş bir havuz. Etrafındaki insanlar o boşluğu hissediyorlar. Gerçekten bu boşluk hissi güzel yansıtılan bir anıt olmuş. Dünya tarihini etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi. Amerika'nın bu saldırıyı fırsat bilip birçok ülkeye saldırması ve sonrasında gelişen olaylarla haritalar yeniden şekillendi. Burada da o önemli olayın yarattığı boşluğu çarpıcı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazı isimlere bu şekilde beyaz karanfil takıldığını görüyorsunuz. Büyük ihtimal sevenleri ara ara gelip yakınlarının isimlerine bu şekilde çiçek sokuyorlar. Evet, şu anda Wall Street'te Boğa heykelinin önünde duruyoruz. Bu Boğa heykeli aslında turistler için çok önemli ama gördüğünüz gibi hiç lokal halk tarafından ziyaret edilen bir yer değil. Ama aslında önemli, güzel bir yer. Şöyle bir anısı var. 1987'deki Amerikan borsası çöküşünden sonra bir sanatçı tarafından Amerikan borsasının gücünü ve tekrar yükselecek olduğunu, o sağlamlığını anlatmak için yapılmış bu heykel ve izinsiz bir şekilde yerleştirilmiş. Sonrasında yetkililer tarafından kaldırılmış. Ama buna çok fazla tepki gelince bu sefer kalıcı hale getirilmiş ve bu arkamızda görmüş olduğunuz yere yerleştirilmiş. Şu anda hala sürekli böyle ziyaret almaya devam ediyor. Önünde fotoğraf çektirmek için upuzun bir kuyruk var. Ve bu kuyruğu Empire State'te belki bu kadarını görmedik yani. Gerçekten önemli bir kuyruk var burada. Bu boğa heykelinin etrafta replikaları var. İnsanlar bunu bile hediye olarak alıyorlar. Günümüzde de borsada yükseliş trendini zaten boğa ile ifade ediyoruz. Boğanın boynuzuyla ayrı, arkasıyla ayrı fotoğraf çekilmek için
uzun bir kuyruk var. 3,5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde. Bizim Kadıköy'deki boğanın body yapmış versiyonu gibi duruyor. Gerçekten bu kadar sıra olması ilginç. Boğanın arkasında testislerini tutarak fotoğraf çektirme geleneği var. Sanıyorum şans getirdiğine inanılıyor. Evet, State Island'a geldik. Bu arkamızda gördüğünüz feribotla. Bu ücretsiz bir feribot. New York'ta Whitehall terminalden kalkıyor. State Island'a geliyor ve gelirken Özgürlük Heykeli'nin yanından geçiyor. Dolayısıyla Özgürlük Heykeli'ni hani yakından da olsa feribotla görmek istiyorsanız ücretsiz olarak bu alternatiften yararlanabilirsiniz. Bir de Özgürlük Heykeli'ne giden $25 yaklaşık özel feribotlar var. O da Battery Park içerisinden kalkıyor. Onun da ayrı bilet satış noktası var. Ama bedavaya binmek istiyorsanız Whitehall terminale gelmeniz lazım. New York'taki bu parkın etrafında da bir sürü dolandırıcı ve size bilet satmaya çalışan insanlar var. Normalde biz Zeynep'le çok düşmeyiz bu tongaya. Ama bunlar o kadar ısrarcı ki bir süre sonra bunlara düşmeyen biri olsanız bile inanıyorsunuz. İşte kırmızı yelekliler var, mavi yelekliler var, yeşil yelekliler var. Kendileri de bölüşmüşler ve kıyafetlerinde de official ticket vesaire yazıyor. Böyle onu da güzel yapmışlar. Parka giremezsiniz diyor. Biletiniz yoksa bu alana yaklaşamazsınız diyor falan. Hani bir süre sonra gerçekten bilet almanız gerekiyormuş gibi sanıyorsunuz. Onlara direkt biz parkı dolaşacağız veya biletimiz var deyip onları geçin. Onlara kesinlikle para kaptırmayın. Normalde $50, $55, $60 satıyorlarmış ve sizi önce bir otobüsle başka bir terminale götürüp oradan bir feribota bindiriyorlar. Yani o süreç zaten ekstra yarım saat sürüyor. Hem de fazla para vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle onlara inanmayın. Chinatown'dayız. Burası New York'un içerisinde küçük bir Çin. Sokakta sadece Çinliler ve turistler var. Her yer Çince tabela ve ciddi bir Çinli popülasyonun yaşadığı. Turistler için de bir uğrak nokta Chinatown. Joe's Pizza zaten aslında New York'a gelen herkes için meşhur ve illa gidilmesi gereken yerlerden biri diye geçiyor. Önünde hep sıra var ve gerçekten biz de bu sıraya girdik ve bekledik. Beklediğinizde de değiyor açıkçası. 1975'ten beri burada ve Broadway'de aslında çok ünlü ve herkesin geldiği de bir yer burası. Ve özellikle de Spider-Man 2 filminde çıktığı için ondan sonra bu ünü oldukça artmış. Turistlerin her zaman geldiği bir New York deneyimi yaşamak için herkesin uğradığı bir yer. Evet, New York'ta yeni bir gün ve bugünkü rotamız Brooklyn Köprüsü. Brooklyn Köprüsü simge yapılardan bir tanesi. Oradan karşıya geçip aynı zamanda Brooklyn tarafında gezeceğiz. Ayrıca Brooklyn Köprüsü ile Manhattan Köprüsü arasında Dumbo adı verilen bir bölge var. Orayı da gezeceğiz. Şimdi New York'ta Hollywood filmlerinden de gördüğünüz gibi böyle Batman falan sokaklardan yürürken böyle buharlar çıkıyor yer altından. Bunu sık sık görebiliyorsunuz. Bunun bazı sebepleri varmış. Bir, burada hem suyu ısıtma hem evleri ısıtma için suyu ısıtma üzerine buharlı bir sistem kullanılıyormuş. Yani bizim doğalgaz sistemi gibi değil, farklı bir sistem sanıyorum. Bir de tabii şehrin altı tamamen metro ağlarıyla dolu ve bu mazgalların altından da metronun geçtiğini zaten duyabiliyorsunuz. Onların yarattığı sıcak hava ve ısınma da buradan yukarı çıktığında dışarıda havada soğuksa bu şekilde buhar oluşturabiliyor. Bu da şehrin her tarafına sinematik bir hava katıyor. Evet, Brooklyn Köprüsü'ndeyiz. Bu şekilde ortadan insan yolunun olduğu ve 1883 yılında açılan Manhattan'la Brooklyn bölgesini birbirine bağlayan bu köprü turistler için çok önemli ve sembol noktalardan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz diğer köprü de Manhattan Köprüsü. Aslında buraya gün doğumunda da gelen birçok insan var ama bize yağmurlu bir hava düştü. Aslında buranın manzarasından 100 kat daha güzel manzara Boğaz Köprümüzde var. Aslında zamanında orası da üstünden yaya geçebilir şekilde tasarlanmış. Ama
günümüzde güvenlik sebebiyle kapalı. Halbuki bir gözlem noktası olsa, oraya böyle insanlar rezervasyon bulabilmek için birbiriyle yarışsa, turistler için çok önemli bir nokta haline gelebilir ve önemli bir döviz kaynağı olabilir. Ama maalesef ülkemizde bu işler biraz zor yürüyor. Evet, güne kahvaltı yapmadan başladık. Brooklyn Köprüsü'nü geçtik. Şimdi Dumbo bölgesinde La Bagel Delight diye bir yer var. Direkt Manhattan Köprüsü'nün ayaklarının altında. Buradan bagel'ınızı alıp Dumbo bölgesine dolaşırken Manhattan Köprüsü manzarasıyla yiyebilirsiniz. Dumbo bölgesindeki bu sokak Manhattan Köprüsü'nün manzarasını böyle binalar arasında görünüyor. Çok hoş bir manzarası var. Çekmek için turistlerin uğrak noktası. Özellikle şu gördüğünüz basamaklara çıkıp oradan güzel manzara yakalamaya çalışıyorlar. Eğer Brooklyn Köprüsü manzarasıyla kahve içmek isterseniz Arabica'ya gelebilirsiniz. Burası bir Japon kahve zinciri. Birkaç ülkede yine şubesi var. Türkiye'de de hatta caddeye yakın zamanda, yani bu sene içerisinde bir şubesi açıldı. Onun dışında yine büyük yerlerde şubeleri var. Burada da Brooklyn'de yine köprünün altında bir tane şubesi var ve kahveleri gerçekten çok güzel. Ben Dark Latte aldım ve Dark Latte'yi çok beğendim. İçerisinde kakao var. Normalde buranın matchası da yine seremoni seviyesinde bir matcha kullandıkları için o da çok güzel. Matcha latte de aklınızda olsun. Evet, Time Out Market New York'tayız. Daha önce hem Lisbon vlogumuzda hem Dubai vlogumuzda oradaki şubelerine de uğramıştık. Burası dünyada birçok büyük şehirde şubesi olan ve birçok içerisinde yiyecek mekanının olduğu ve orta alanda hep birlikte toplu bir şekilde yenilen bir konsept ama seçkin güzel lezzetler oluyor. New York'taki yeri harika bir yerde. Bir tarafta Brooklyn Köprüsü, bir tarafta Manhattan Köprüsü'nün arasında denize nazır, hem aynı zamanda çok güzel bir seyir alanı, aynı zamanda da yemek yiyebileceğiniz çok güzel bir konumda. Brooklyn tarafına geçtiğinizde hemen Brooklyn Köprüsü'nün yanında bulunuyor. Buraya da kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Yani şu seyir noktasına bilet kesilse gerçekten keserler yani. O kadar değerli bir seyir noktası. Harika bir manzaraya sahip. Kesinlikle buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi karşıda New York tarafında gün batımı feribot turuna katılacağız. 3 aktiviteli City Pass almıştık biliyorsunuz. Bir tanesini Empire State'te, bir tanesini Top of the Rock'ta kullandık. Üçüncü hakkımızı da bu gün batımı turuna ayırdık. Biz Brooklyn tarafındaydık. Direkt karşıya toplu ulaşım feribotuyla geçeceğiz ve tura katılacağız. Biz City Pass'in C3 kartını almıştık. Şimdi oradaki 3. hakkımız olan Sightseeing Tour yapacağız. Burada Circle Line diye bir tur var ve Pier 16'dan kalkıyor. Pier 16'dan kalkan 2 tane tur var. Bir gün içerisinde farklı saatlerde kalkan günlük bir tur var. 1 saat süren. Bir de Sunset'e özel sadece 6.30'da, bu saat değişiyor işte. Geldiğiniz döneme göre 7'de kalkıyor, 8'de kalkıyor vesaire, biraz oynuyor. O tura katılabiliyorsunuz. Biz Sunset turunu yapmayı tercih ettik. 1 saat boyunca sürecek ve bize aslında buradaki önemli yerler etrafına gezdirecek. Aldıklarımızı buraya söyledik. Otelimize yakın bir local burası. Şimdi kodumu gireceğim. Aşkım. 12 tane. Tek tek alacağız bunları. Okay. Açıyorum tek 5. tek. Bak şimdi 5 gelecek. Devam edeceğiz. 6 aç. Burası biraz kalabalık.
Bunu sen al. Bunu sen al. Bebek malzemeleri. 12 tane kargo geldi. Şimdi bunları taşımayı düşünüyoruz. Evet, Amerika'da bebek alışverişi de yapıyoruz bir yandan. Oğlumuzun ilk arabasını aldık. Yani Türkiye'de normalde 75 bin ile 100 bin arasında değişiyor bu model. Biz 16 bin TL'ye aldık. Yaklaşık 360 dolara. Evet, konaklama için başta Airbnb tutmuştuk. New Jersey bölgesinde ve bir otobüsle New York'a gelebildiğiniz. Airbnb daha ekonomik, yani New York şehir merkezinde en ucuz otel, elle tutulur bir otelin yarı fiyatına Airbnb tutabiliyorsunuz. Onun da kendine göre bazı zorlukları var. Mesela New Jersey'in toplu taşımasıyla New York'un toplu taşıması ayrı sistemler. Yani burada aldığınız kart orada geçmiyor. Oradaki kartlar burada geçmiyor. Yani böyle bir haftalık abonman alayım, iki tarafı da halledeyim diyemiyorsunuz. New York'ta bir bus terminal var. New Jersey'in bütün otobüsleri oradan kalkıyor. Ve orası da böyle ana baba günü. Sürekli oraya gidip oradan hengame içerisinde bir otobüse binip otobüste bazen 40 dakikada 50 dakikada bir olabiliyor. Kaldığınız eve gitmeniz lazım ve trafiği de kattığınızda gerçekten tatilden zevk alamıyorsunuz. Gerçi biz 2 gün Airbnb'de kaldık New Jersey bölgesinde. Ancak kaldığımız evde bir ses problemi oldu. Sabaha kadar uyuyamadık. Bayağı bir olumsuzluklar yaşadık. Onun üzerine bavulları toplayıp tekrar İlk bulduğumuz otele kendimizi atmak zorunda kaldık. Biz konaklamada DoubleTree Hilton Oteli tercih ettik. Buradaki en şaşırdığım şeylerden bir tanesi de televizyonlarda açık açık ilaç reklamı yapılıyor. Mesela ülseratif kolit için Guselkumab dediğimiz bir molekül reklamı var şu an. Klinik çalışmalarda şu kadar daha etkin diğer moleküllere göre onları anlatıyor. Aşağıda da işte alerjik reaksiyon olursa veya tüberkülozunuz varsa, grip benzeri semptomlar görürseniz doktorunuza danışınız diyor. Ama onun dışında hatta fiyatıyla şeyiyle şuradan alabilirsiniz diye ilaç reklamları. Her iki reklamdan biri ilaç reklamı. Burada da Ozempic acayip reklamı yapılıyor. Kardiyovasküler hastalık riskini düşürüyor. Hemoglobin A1C'yi düşürüyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor ve kronik böbrek hastalığı riskini azaltıyor diye. Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, konstipasyon, kabızlık yapabilir diyor. Evet, New York'taki yolculuk öncesi son sabahımızda Park Grand Queen isimli bu Amerikan tarzıyla döşenmiş çok orijinal bir restorana geldik. Kahvaltı yapacağız. Siz de böyle ilginç tasarımı olan bu salonu deneyimleyebilirsiniz. Zaten çok turist yok. Genelde lokal halkın takıldığı bir yer. Ama ben ilk defa böyle bir restoranda kahvaltı yapıyor olacağım. New York'ta kahve içmek için listemde olan mekanlardan bir tanesi Culture Espresso'ydu. Şimdi bugün buraya gelme şansımız oldu. Buranın 4-5 tane toplamda şubesi var. Ve buranın kahvesi zaten çok güzel. Onu çok beğeniyorlar. Bize bugün bir tane flat white aldık, badem sütlü. Bir de buranın kurabiyeleri meşhur. Chocolate chip cookie'sini aldık. Chocolate chip cookie'si New York'taki chocolate chip cookie yarışmasında birinci olmuş. Onu deneyeceğiz. Şimdi cookie'lerinde de bir de şöyle bir durum var. Normalde New York'taki en meşhur cookie'ci Lowan Bakery. Oranın kurabiyeleri normalde meşhur ve insanlar genelde ya o tarafçı oluyormuş ya da biraz daha bu tarafçı oluyormuş. Şimdi biz de bugün hem bir tane bunu deneyeceğiz, bir de oradan bir tane kurabiye alıp deneyeceğiz ve bize ne tarafçıyız bakacağız. Evet, New York National Library'deyiz. Burası 1911 yılında açılan dünyanın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi. İçerisinde 5 milyondan fazla parça bulunuyor. İçerisinde ayrıca tarihi önemli eserlerin olduğu bir sergi de var. Mozart'ın ilk notalarını yazdığı karalamalardan, Winnie the Pooh'un ilk peluş karakterlerine kadar bazı tarihsel parçaları içeren de bir sergi bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde dolaşabilirsiniz. Siyer-i Nebi 3. kitabıymış ve bunu 1-2-6. Topkapı Sarayı'ndaymış. David Copperfield ve Oliver Twist gibi kitapları yazan Charles Dickens'ın Zor Zamanlar ve Büyük Umutlar
kitaplarını yazdığı masada buymuş. Küçükken Winnie the Pooh çizgi filmini eğer izlediyseniz oradaki erkek çocuk karakterini Christopher Robin'i bilirsiniz. Christopher Robin aslında gerçekten de bu oyuncaklara gerçek hayatta sahip olan çocuğun ismiymiş ve ona ilk başta babası bir tane bu Winnie the Pooh olan ayıcığı almış. Sonrasında ona diğer arkadaşlarını bu işte kanguru, eşek ve kaplan gibi o diğerlerini de almış ve onlara çocuk isimlendirmiş zaten. O isimleri verdikten sonra babasına bir ilham olmuş ve ilk Winnie the Pooh hikayesi, o çizgi film, animasyon şeylerini ilk defa o zaman yazmaya başlamış. O zamandan beri de aslında başka insanlara da ilham olmuş bu oyuncaklar. Şu anda Met Museum'un önünde bulunuyoruz. Met aslında Amerikan magazinini takip edenler için çok tanıdık bir şey. Çünkü burada Met Gala düzenleniyor her sene düzenli olarak. Met Museum'un içerisinde Mısır, Antik Yunan, Arap, Türkiye'ye ait eserler, pek çok döneme ait farklı eserler, koleksiyonlar bulunuyor. İçeride 2 milyon parça var. Giriş ücreti $30 ama aslında New York sakinleri için sadece normal bağış olarak girebiliyorlar içeriye. Oldukça da eski bir yerden bahsediyoruz aslında. 1870'te açılmış burası. Az önce bahsettiğim Met Gala ise her sene Mayıs ayının ilk pazartesi günü yapılıyor ve buna biliyorsunuzdur belki birçok ünlü katılıyor. Amaç aslında bu koleksiyona buraya bağış toplamak. Ünlüler davetle geliyor ama onun dışına katılmak isteyenler $50.000'la $100.000'lara kadar ulaşan bedeller ödeyerek buraya katılabiliyorlar. Şu an bulunduğumuz merdivenlere kırmızı halı seriliyor ve burada ünlülerin geldikleri o her sene belirlenen temaya göre giydikleri kıyafetlerle pozlar veriyorlar. Ve içeride ne olduğunu dair hiçbir bilgi paylaşılmıyor. İçeriden fotoğraf paylaşılması yasak. O yüzden oldukça gizemli bir hava korunmaya çalışılıyor. Şimdi de günün ikinci cookie dükkanındayız. Le Van Bakery'e geldik. Burası bir Fransız yeri ve bu bakery'de aslında Le Van ekşi maya demek. Şimdi buranın 30 yıllık da bir geçmişi var zaten. Orijinal cookies'ini deneyeceğiz. Yani çikolatalı ve cevizli olanını alalım dedik. Şimdi öncelikle size görüntüsünü göstereyim. Gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. New York tatilimizin değerlendirmelerini alalım. İlk başta şehre geldiğimizde biraz ot ve çiş kokusundan dolayı rahatsız oldum ve ben bu şehri sevmeyeceğim diye düşündüm. New York çok büyük bir şehir. İstanbul gibi düşünmek lazım. Her muhiti birbirinden farklı. Evet, genel olarak metrolar pis diyebiliriz ama çok daha nezih muhitler de var. Yani metropolitan yani sonuçta burası ve ben gezmekten keyif aldım. Kesinlikle yapacak çok şey var. Yani işte biz ilk seferimiz olarak 6 günü dolu dolu geçirdik. Daha fazla kalsaydım daha fazla yapacak şey vardı. Yani sadece tadına kalması için dönüyoruz ama bir dahaki tura gerçekten mesela yapacak müzeler, yine başka gözlem kuleleri, farklı yine cruise turları gibi seçenekler var. Yani burada yapacak çok fazla şey var. Öyle bir haftada falan 2 haftada bitecek bir şehir değil. Ben o yüzden çok sevdim ve tekrar gelmeyi de iple çekiyorum açıkçası. Tekrar gelseydin neleri yapardın, neler yaparsın? Neleri yapardım? Öncelikle bir kere zaten bu blok sistemi çok kolaymış. Onu anlamamız biraz 2 günümüzü aldı. Şu an çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorum. Yani yönümü bulmakta çok daha kolay yaparım şu an. Daha az yürüyebilmek için öncelikle ilk geldiğimde bir haftalık metro kartı alırdım muhtemelen. Böylece daha aktarmalarımı falan yaparak sık sık metroyla giderdim. Çünkü biz biraz fazla şehri de öğrenmek için daha fazla yürüdük. Bir de bazen mesafeler kısa olduğunda bir durak, 2 durak sonra zaten ineceğiz falan diye biz çok yürüdük. Daha az yürüyüp sanırım vakit kazanırdım orada. Metro kartı almak mantıklı. Yemek konusunda yine aynı şeyleri muhtemelen yerdik. Çünkü zaten hem turistler için yapılması gereken şeyleri hem de lokal halkın yaptığı şeyleri bir arada yapmaya çalıştık. Onun dışında neyi farklı yapardım? Kaldığımız yer bence güzeldi. Midtown'da kalmak. En baştan daha erken bir şekilde otel rezervasyonunu yapsaydık belki daha avantajlı olabilirdi. Onu düşünebilirdim. Biz konaklamayı biraz da geç yaptığımız için en başta Airbnb tutmuştuk aslında şehrin diğer tarafında. Açıkçası şu anki aklımla otelde kalmak çok güzeldi. Midtown'da kalmak özellikle çok güzeldi. O yüzden doğrudan bu bölgede bir yerde kalabilirdim. Otel ayarlardım en baştan. Buraya gelirken amaçlarımızdan bir tanesi de alışveriş yapmaktı. Özellikle bebek için alışveriş yapmaktı. Ve şunu görmüş oldum ki Manhattan bölgesinde, neredeyse Brooklyn'de de aslında bebek ürünü satan böyle çeşitliliği olan bir mağaza yok. Biz zaten ben çoğu listemi yapmıştım ve Amazon'dan söylediğim ürünler olmuştu. Şu anki bilgi seviyemle doğrudan her şeyi Amazon'dan söylerim. Çünkü Amazon'dan alışveriş yapmak çok kolay. Etrafınızda zaten hangi otelde kalırsanız kalın etrafınızda en az 4-5 tane pick-up merkezi var. Yani alacaklarınızı alıp çok kolay bir şekilde iade de edebiliyorsunuz. Yani açtınız, beğenmediniz, hemen sonraki gün o gün götürebilirsiniz. O yüzden Amazon'dan sipariş etmek çok kolay. Çeşitleri çok fazla. Onu ayarlayıp önden hatta buraya gelmeden siparişlerinizi verebilirsiniz.
Bebek arabamızı oversize bagaj yerine bıraktık. Biz Amerika'ya gelmeden önce bir konuda bayağı bir stres yaşadık. Zeynep'in vizesi eski. Şu gördüğünüz yeşil pasaportta öğrencilik zamanından kalma. Ama şu an hem evlendiği için soyadı eklendi. Yeni pasaportu var. Dolayısıyla burada hem soyad eklenmiş olması, vizede o soyadın yazmıyor olması bizi strese soktu. Konsolosluğa mail attığımızda yeni pasaport ekletin. Yoksa ülkeye girişte biz sorumluluk almayız. Her türlü şey başınıza gelebilir. Oradaki polisin inisiyatifinde diye bir mail attı. İnternette de bununla ilgili çok bir bilgi yok. Bir blogda yıllar önce yazılan bir yazı var sadece. Net bilgi olmadığı için nasıl gireceğimiz konusunda benim biraz endişelerim vardı. Yani Türkiye'den çıkmada sorun yok zaten ama hani Amerika'da sonuçta güvenlik görevlisinin o anki o polisin biraz inisiyatifinde olduğu için hani ne kadar soru sorar, hani görüşmeyi uzatır mı acaba diye bir endişem vardı. Hiç umduğum gibi bir şey olmadı öncelikle. Zaten sırada benden önce giren de birkaç kişide de vardı aynı durum. Yani vizem birinde diyerek 2 pasaport uzatıyor. Ben de aynı şekilde hiçbir açıklama yapmadan doğrudan 2 tane pasaportumu uzattım. Ve görevli sadece bana ne kadar kalacağımı sordu. Yani hiç o pasaporttaki hani soyad değişikliğine dair vesaire hiçbir şey sormadı. Ama biz yine de ne yaptık? Hani size de bu durumu yaşarsanız bana önereceğim şey şu. Şimdi evlilikten dolayı soyadım değiştiğinden dolayı yani kızlık soyadına bir soyad daha eklendiği için aile cüzdanını yanıma aldım. Bir de ilave olarak hani ek doküman olarak da bu aile cüzdanını bir notere onaylattım. Bir de E-Devlet'ten protokol belgesi sorgulama yapabiliyorsunuz. Böylece üzerinize kayıtlı olan tüm pasaportların listesi çıkıyor. Oradaki onların kodları çıkıyor. Böylece elinizdeki o 2 pasaportun yani vizenizin olduğu ve güncel pasaportun size ait olduğu da bir belgeyle zaten hani resmi doküman olarak elinizde olmuş oluyor. Onu da notere onaylattık. Hani bunu yapmasaydım da olabilirdi muhtemelen ama hani garanti almak için yaptık. Dediğim gibi şunları hiç sormadılar ama yanınıza alın. Doğrudan hani 2 pasaportumu uzattım ve geçtim sadece. Hiçbir sorun olmadı.